Ne içersin? Geçen de buraya geldiğimizde bir şey içemedik. Limonatası iyidir. Kendileri yaparlar. Olur. Tamam. Bize 2 tane limonata. Hiç fark etmemişim. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Öyledir. Çok severim ben burayı. Beyza'nın bebeği tehlikeye atacağını hiç sanmıyorum. Akıllı bir kadın. Çünkü o bebek sana karşı kullanacağı son koz. Bunu riske atmak istemez. Asıl sen bu hengamede hançeri kaybetme de. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Hançer. Son zamanlarda çok tatsız şeyler yaşadık. Beyza meselesi hepimizi huzursuz etti. İstemeden sana telefonda bağırdım. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Biliyorum Hançer. Ama Beyza aklı selim düşünemiyor artık. Kaçtı gitti. Bak hala haber yok. Evdeki herkes onun yüzünden huzursuz. Yani niye sadece Beyza'yı suçluyorsun ki? Hani derler ya, hırsızın hiç mi suçu yok yani? Ne demek şimdi bu? Hırsız kim? Neden bahsediyorsun sen? Ya kim olacak? Beyza'nın ahlaksız kocasından bahsediyorum tabii ki. Hançer, o adamı tanımıyorsun. Beyza'la o adam ne yaşadı bilmiyorsun. O yüzden ön yargılı konuşma o adam hakkında. Yani ne yaşadıkları beni ilgilendirmiyor ki. Zaten anlaşamamışlar, ayrılmışlar belli ki. Ama maşallah adamın umurunda bile değil. Ya ortada doğmamış bir çocuk var sonuçta. Baksana, daha boşanmanın üzüntüsünü bile atamadan başka birini bulmuş bile zaten. Ne diyorsun sen? Evet, adamın hayatında başka biri varmış. Kim söyledi sana bunu? Beyza anlatmıştı. Hançer, boşandıktan sonra başka biriyle evlenen suçlu mu oluyor? Ben de boşandım ve seninle evlendim. Ben de mi suçluyum şimdi? Hayır, tabii ki suçlu değilsin ama yani ortada bir bebek yok sonuçta. Peki olsaydı? Gözümü bile kırpmadan ayrılırdım senden. Şu anda o kadının birazcık iffeti varsa yapması gereken şey bu. Kocasını terk etmek. Hiç kimsenin aşkı bir çocuğun hayatından daha değerli olamaz çünkü. Belki kadının haberi yoktur. O zaman söylemesi lazım adamın. Ya söylemiyorsa ben bir art niyet ararım burada. Sonuçta öyle bir adamın ne sevgisine güvenilir, ne aşkına güvenilir. Düşünsene gözü çocuğunu bile görmeyen bir adam hiç kimseyi göremez ki. Bak, bana kızacağını biliyorum ama sen Beyza'yı aramayı bırak. Kocasıyla konuş bence. Bak söyle, aklını başına alsın. Ya Beyza'nın hiç kimseye ihtiyacı yok ki. Beyza'nın o adama ihtiyacı var. Kocasının aramasını, ya gel yuvamızı kuralım demesini bekliyor. Cihan sadece bunu yaparsan Beyza'ya üzüldüğüne o zaman inanacağım. Bu söylediklerinden sonra ben sana gerçeği nasıl anlatayım Hançer? O adam benim dediğim anda seni sonsuza dek kaybedeceğim. Bir şey söyleyecek misin Cihan? Ne yapacaksın? Bulacak mısın onu?
Kalkalım mı? Seni eve bırakırım ben. Hadi. Yatmamışsın. Seni bekledim. Beyza'nın kocasıyla konuşabildin mi? Hançer, sana kaç kere söyledim. Bu meseleye dahil olmayacaksın. Uzak duracaksın dedim. Çok ümitliydim biliyor musun? Cihan bu kadar duyarsız olamaz. Yani gaflete düşmüştür dedim. Anlatınca anlar dedim. Ama bu gaflete düşmek falan değil. Sen gözünü yumuyorsun. Hem de bile bile gözünü yumuyorsun. Konuştum o adamla. Aa. Ne dedi peki? Çok seviyormuş kadını. Onu kaybetmek istemiyormuş. Beyza hiç sevmemiş. Onların evliliği zoraki bir evlilikmiş. Adam aşık. Deliler gibi aşık hem de. Çocuğu için her şeyi yapmaya razı. Ama kalbini Beyza'ya veremez. Verirse hayatındaki en değerli şeyi kaybedecek. Bir gün o eski taş kalpli Cihan'ın dediklerini onaylayacaksın deseler gülerdim herhalde. Ama doğru. Aşk zayıflıkmış. İnsana evladından vazgeçiren aşka lanet olsun biliyor musun? Eğer Beyza'nın kocasının yaptıklarını onaylarsan senin de babandan bir farkın kalmamış demektir. Sen benimle nasıl konuşuyorsun? O adamla nasıl beni bir tutarsın? Madem bu kadar rahatsızsın, onun yaptıklarını yapma o zaman. Ya sen bana anlatmıyor muydun babanın gidişini, annenin kahroluşunu, yaşadıklarını? Beyza'nın çocuğu da mı aynılarını yaşasın istiyorsun? Beyza'nın çocuğu da mı yıllarca babasından nefret etsin, ondan nefretle bahsetsin? Bunu mu istiyorsun? Babanın sende açtığı yaralar kapanabildi mi? O çocukta da mı aynı yaralar açılsın istiyorsun? Hançer sus artık. Yeter. Bence de yeter. Böyle mağdur bir kadının yanında olmaktansa onu suçlayan bir adamla konuşacak bir şeyim yok benim. Tek şansımı da kaybettim. O çocuğun babası olduğunu sana asla söyleyemem artık. Şimdi çıkar mısın? Yatacağım ben. Hançer, senin neden durduran yok? Hı? Neden benim sözümü dinlemiyorsun? Arkamı döndüğümde neden bildiğini yapıyorsun? Artık yeter. Özür dilerim. Bir kuru özürle. Bu yaptıklarını unutacağımı mı sanıyorsun? Haklısın. Hatalıyım ama ya Beyza öyle karşımda ben çocuğumu aldıracağım derken ne kıza bir de ben mi vursaydım? Yapamadım. Vicdanım el vermedi. Hançer yeter. Beni ikna edemezsin.
Cihan, ben senin ne kadar vicdanlı, merhametli bir adam olduğunu biliyorum. Ya o tanımadığın insanlara gösterdiğin merhameti niye Beyza'dan esirgiyorsun? Bu kadar mı öfkelisin dayına? Bu kin niye? O damızlık ne zamandan beri karın oldu? Çok da sevinme yeğen. Hayat bu. İnsan hoş görebilir ama hayat affetmez. Herkes önünde sonunda tercihlerinin bedelini öder. Zorlama beni Hançer. Sana yeter dedim. Cihan, bak yalvarırım, sonradan pişman olacağın şeyler yapma. Ya Beyza kararlı. Hiç değilse şimdilik bir süre burada kalsın. Çünkü o kapıdan çıktığı anda gidip aldıracak bebeği. Vazgeçmeyecek. Ve sen de onunla birlikte doğmamış sahabenin günahına gireceksin. Niye bu kadar öfkelisin Cihan? Ne geçti Beyza ile dayınla aranızda? Bu kin, bu öfke niye? Seni bu kadar öfkelendiren şey ne? Niye bir anda sildin dayını, Beyza'yı? Ne geçti aranızda? Hay söyle. Ne geçtiyse söyle, ben de bileyim. Bileyim ki ona göre davranayım. Gel şöyle. Beyza zor durumdaydı. O yüzden yardım etmek istedim. Ya seni kırmak ya da üzmek değildi ki niyeti. Ama sen bana böyle yüz çevirince ben çok kötü hissediyorum kendimi. Hançer. Beni anlamıyorsun. Beni dinlemiyorsun. Hepsi geçecek. Yeter ki sen benim yanımda ol. Gel. Dayına da otur bizimle kahvaltı et dedim ama işi varmış kalmadı. Gülsüm, hadi çayları getir bize. Gece o karmaşada konuşamadık seninle. Ne iyi ettin de Beyza'yı getirdin. Bir delilik yapmasından çok korkuyordum.
Sen olmasaydın kim bilir ne haldeydi Beyza. Hadi tamam. Hadi abla. Servis yapmıyor musun? Fadime, sen taze portakal suyu da sık. Vitamine ihtiyacı var Beyza'nın. İyi beslensin. Beyza niye yukarıda? Niye yemiyor kahvaltıya? Çünkü cezalı. Amcamı dinlemediği için. Görüyor musun? Allem etti, kallem etti, yine döndü konağa Kene Beyza. Şu Allah'ın işine bak. Tam da boşandığı anda hamile olduğunu öğreniyor. Karadul'a da gün doğdu. Velat gelecek diye kurumlanarak geziyor. Vallahi ben onu bunu bilmem ama olan yine bize olacak. Mukadder Hanım'ı almış arkasına Beyza Hanım. 9 ay boyunca nazını niyazını biz çekeceğiz. Ya Hançer abla ne yapsın? Hiçbir şeyden haberi yok zavallının. En çok da ona üzülüyorum zaten. Cihan Bey çok bekletmeden söylese bari. O dediğin kolay mı anne? Nasıl söylesin sevdiği kadına? Bu da saklanacak bir şey değil ki. Ben gelin hanımı azıcık tanıdıysam bu durumu öğrendiği anda bir dakika durmaz bu konakta. Ortalık fena karışacak. Olan da Hançer ablaya olacak. Mine. Hadi kızım okula geç kalacaksın. Gülsüm ablanla git hazırlan. Mine'nin söylediği doğru mu? Niye yukarıda Beyza? Ya niye bizimle kahvaltı etmiyor? Bir soru sordum sana Cihan. Beyza niye yukarıda? Hançer yeter. Ben öyle uygun gördüm çünkü. Bana soru sormayı bırak. Kahvaltını et. Etmezsem ne yaparsın? Beni de mi cezalandırırsın? Odaya mı kapatırsın yoksa? Sen benimle nasıl konuşuyorsun? Cihan. Sakin ol oğlum. Sen de üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Eğer ben bu işe karışmasaydım Beyza'yı bu eve hiç getirmezdim. Benim asıl anlamadığım Cihan'ın Beyza'ya niye cezalı gibi davrandığı. Söylesene Cihan. Suçu ne Beyza'nın? Kocasından hamile kalmak mı?
Ne oldu şimdi? Böyle yapma. Kendi halime bırak beni. Beyza bak bana. Her şey düzelecek, söz veriyorum. Lan ne olur Allah aşkına bırakma kendini. Bana bu kadar iyi davrandıkça hiç iyi hissetmiyorum. Ne olur Hançer. Niye böyle söylüyorsun? Yaptığın iyiliklerin altında iyice eziliyorum. Ama sana yardım etmeye çalışıyorum sadece. Etme. Ne olursun. Ben sana yalan söyledim. Ve daha fazla saklayamayacağım artık. Gerçekleri söyleyeceğim. Ben kocama aşığım Hançer. Bu çocuğu deli gibi istiyorum. Sırf kocam acı çeksin diye aldırmaya kalktım. Sen de kendi elleriyle çocuğuna kıyacak bu kadına iyi davranıyorsun. Buna dayanamıyorum. Senin bebeğini aldırmayacağını biliyordum ki ben. Biliyorum bebeği istediğini, kocanı sevdiğini. O yüzden yanındayım ya zaten. Belki bunu ben de değil, senin gözlerine bakan herkes görür. Bir tek kocam görmüyor ama. Sabret, o da görecek. İkinizin arasında ne geçtiyse geçti Beyza. Ama şimdi bak, bir bebeğiniz olacak. Yani ben de kocanın sana karşı kayıtsız kalabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Kendim için bir isteğim yok. Ona da söyledim. Tek düşündüğüm şey bebeğim. Ona 3 gün mühlet verdim. Ya gözünü açar, karısıyla çocuğunun yanına döner... ...ya da bir anneden katil yaratır. Hançer. Yürü gidiyoruz. Yürü. Ne yapıyorsun Cihan? Yürü. Cihan bırakır mısın kolumu? Yürü dedim. Tamam bırakır mısın kolumu gideceğim? Cihan. Ay hadi inşallah. Sonunda konuşacak galiba. Kurtuluruz şunla. Adaklar adadım. Bir gitsin kurban kesip fakire fukaraya dağıtacağım. Cihan bırak kolumu. Olmaz. Rahat durmuyorsun sen. Nereye gideceğiz? Ben işe, sen de abinin evine. Ya istemiyorum Cihan, evde kalacağım ben. Ya ben seni bıraktığım zaman hemen Beyza'nın yanına gideceksin biliyorum. Tamam ne kötülük var bunda? Kızı bıraksan kız kendi bebeğinin katili olmaya gidecek. Bırak bari sen ilgilenmiyorsun, ben destek olayım. Hançer yeter. Karışma dedim sana. İnsanlara seçme hakkı ver. Ben ne diyorum ki Beyza'ya? Hiç kötü bir şey söylemiyorum ki. Bir şey söyleme işte. Olumlu ya da olumsuz hiçbir şey söylemesen. Ben halledeceğim diyorum. Arabaya bin. Arabaya dedim.
Benim bilmediğim ne biliyorsun yenge? Söyler misin? Aman canım, dur şimdi sorguya çeker gibi. Çıkar çıkar. Çıkar ağzındaki baklayı yenge. Şimdi bu Beyza, Cihan'ın eski karısının kankası değil mi? Ne alakası var bunun o konuyla yenge? Açma bana öyle gözünü belerte belerte. Çok alakası var. Yok abinin hediye ettiği saati unutmuş da, yok seninle buluşmak istiyormuş da. Bu eski karısıyla ilgili haberlerin hepsini Beyza'dan alıyorsun sen değil mi? Hocanla senin aranı bozmaya çalışıyor kızım. Ya onun ne suçu var yenge? Bu sadece aracı. Sen hala anlamadın mı? Hı? Beyza senin kafanı karıştırıyor mu? Karıştırmıyor mu? Yani biraz kıskandım evet. Biraz mı? Kızım sen kadınla buluşmaya Cihan'dan habersiz gittin. Ha nedense kadın da oraya gelmedi. Ya vazgeçti belki yenge. Belki bizim aramızı bozamayacağını anladı. Ne bileyim o Cihan'ın eski hayatı zaten beni ilgilendirmiyor. Biz kapattık o konuları. Vallahi benim Cihan'a güvenim tam. Eski karısıyla da hiçbir zorum yok benim. Senin yok zaten. Onu biliyoruz. Ama onun var hançer. Buna da hep Beyza aracı oluyor. Her taşın altından bu Beyza çıkıyor. Yani demem o ki. O Beyza'dan uzak dur hançer. Bak kızım, aklını başına topla. Sen çok iyi niyetlisin. Ama Beyza'dan sana arkadaş olmaz. Bak, kocan ne söylüyorsa onu yap. Bir bildiği var demek ki. Zaten matah bir şey olsa kendi buluş der. Ama öyle demiyor. Sinirleniyor adam değil mi? Hem bak, Sinem de hiç yüz vermiyor ona. Halbuki çok merhametli, iyi niyetli bir kız değil mi? Ama hiç yüzüne bile bakmıyor Beyza'nın. Cihan da aynısını dedi. Çünkü aklın yolu bir. Ay yenge ben gideyim artık. Tamam yeter vallahi. Dur bak. Aman diyeyim hançer. Eve gidince odana gir. Beyza'yla da asla konuşma. Ancak kocan geldiğinde odadan çık. Onunla yemeğini ye. Sohbetini onunla yap tamam mı? Of yenge. Ay bana oflayıp poflama hançer. Aa, söylediklerimi yap. Zaten Beyza da o el evinde çok kalamaz. Onu hemen babasının evine yollarlar. Ay göreyim seni. Kocanla aran bozulmasın. Bu dertli günler geçsin gitsin ne olur. Yapamam yenge yapamam. Kız manyak mısın sen? Duymuyor musun söylediklerimi? Ya yenge duyuyorum ama sen benim gördüklerimi görmedin. Ya benim bu sabah karşımda kocasını seven ama ondan karşılık bulamadığı için çok üzülen bir kadın vardı. Ve sadece kendisi için de değil, çocuğu için de gözyaşı döken bir kadın. Yapamam yenge, görmezden gelemem. Beyza kocasına, bebek de babasına kavuşana kadar içim rahat etmeyecek benim. Hadi ben gidiyorum yenge. Allah aşkına beni uğurlama da otur oturduğun yerde tamam. Hay benim yarım akıllım ya. Halbuki bilse kocası da bebek de Cihan'dan. Kendi kuyusunu kendi kazıyor. Kalk kızım kalk Derya. Bu bir şey yapamayacak. İş başa düştü. Cihan Bey, Derya Hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Tamam al içeri. Buyurun. Ne haber damat? Hoş geldiniz. Cemil abi bir şey mi oldu yoksa? Yo çok iyi. Ben seninle başka bir şey konuşmaya geldim. Önemli bir şey değilse sonra konuşalım mı? Şimdi konuşacağız. Acil bir mesele. Mesele nedir? Mesele eski karın. Beyza. Ne demek istiyorsun sen? Bedeli olacak ne demek? Diyelim ki Cihan karısından vazgeçmedi. Ölürüm de bırakmam dedi. Sana nikah da kıymadı. Ne olacak? Yine alacak mısın bu çocuğu benden? Ben bana ait olmayan bir çocuğa niye bakayım? Oldu. Hançer orada keyfini çatacak. Ben de Cihan'ın olmayan çocuğa bakacağım. Ha, demek öyle. Ben ne yapacağım peki bu çocuğu? Yani sonuçta senin çocuğun. Bana bak Beyza, seninle bir anlaşma yaptık. Bu yüzden aldırma vaktini de kaçırdım. Şimdi geleceksin,
senin çocuğun diyeceksin öyle mi? Yok öyle ya ama. Eğer Cihan'ı ikna edemezsen, bu çocuk sadece benim başıma kalırsa bunun bedelini sadece ben değil, sen de ödersin. Ne bedelinden bahsediyorsun sen? Cayma bedelinden bahsediyorum. Para istiyorum. Yarın bir gün kucağımda çocukla kalırsa teminat olarak düşün bunu. Malum baban da sepetleyecek beni o zaman. Sen Cihan'a 3 gün vermişsin. Ben de sana 3 gün veriyorum. Ya bu çocuğu seninmiş gibi Cihan'a okutup hançerden nikahını alırsın. Ya da bana bu çocuğu doğurttuğun için 10 milyon verirsin. Ne? 10 milyon mu? Delirdin mi sen? Yo, gayet aklım başımda benim. Kabul et ama. Güzel hikaye. Bence 10 milyon da eder. Düşün sen bunu. Hançer Hanım, merhaba. Merhaba. Beyza anlattı olanları. Siz olmasaydınız bebeğini aldıracakmış. Tam zamanında yetişmişsiniz. Sağ olun. Teşekküre gerek yok. Yani benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bebeğin hayatı söz konusu sonuçta. O kadar basit değil. Farkında değilsin ama bir bebeğin hayatını değiştirdin sen. Emin ol, bir gün bu yaptığın iyiliğin mükafatını alacaksın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir de tehdit ediyor beni. Sanki ben uğraşmıyorum. İkna olmuyor işte Cihan. Tüm kozlarımı oynadım. İyi daha ne yapabilirim ya? Kahretsin. Sen nereden öğrendin benim Beyza'nın eski karım olduğunu? Hançer mi söyledi yoksa? Yok, o bilmiyor daha. Ben öğreneli de çok oldu, ta kına gecesinde. Hançer öğrenmesin diye de çok uğraştım ama işte ta ki bugüne kadar. O sözleşmeyle Hançer'in elini kolunu öyle bir bağlamışsın ki yani mecburen sustum. Açın gururu olmaz derler ya, o hesap işte. Kocam hastanede canıyla cebelleşirken yani ben 5 milyonluk tazminatın altına girmek istemedim. Senin yüzünden sustum yani. Ama sonra sen Hançer'e aşık oldun. O da sana tabii. Yani ilişkinizin mimarı ben sayılırım bir şekilde. Ama içimde hep bir korku vardı. Bir gün biliyordum ben bunun patlayacağını. Hançer'e gerçeği söylemedim diye vicdan azabı çekerken bir de bu çıktı şimdi başımıza. Bir de Beyza hamile şimdi. Üf, vallahi başın çok büyük belada Cihan Develioğlu. Şimdi ne yapacaksın? Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben biliyorum. Seni kurtaracak bir yol var. Bak kızım, aklını başına topla. Sen çok iyi niyetlisin. Ama Beyza'dan sana arkadaş olmaz. Bak, kocan ne söylüyorsa onu yap. Bir bildiği var demek ki. Zaten matah bir şey olsa kendi buluş der.
Ama öyle demiyor. Sinirleniyor adam değil mi? Ya ben seni bıraktığım zaman hemen Beyza'nın yanına gideceksin biliyorum. Tamam, ne kötülük var bunda? Kızı bıraksan kız kendi bebeğinin katili olmaya gidecek. Bırak bari, sen ilgilenmiyorsun, ben destek olayım. Hançer yeter. Karışma dedim sana. İnsanlara seçme hakkı ver. Ben ne diyorum ki Beyza'ya? Hiç kötü bir şey söylemiyorum ki. Bir şey söyleme işte. Olumlu ya da olumsuz hiçbir şey söyleme sen. Ben halledeceğim diyorum. Şimdi sen söyle bana bakayım. Hançer gerçeği öğrendiğinde senin yanında kalsın istiyor musun? Tabii ki. Hançeri kaybetmemek için her şeyi yaparım ben. O zaman bunun tek bir yolu var. Neymiş o? Beyza'nın çocuğuna karşılık Hançer'in çocuğu. Hançer hamile kalırsa Beyza'nın eli zayıflar. Böylece sana boşan diye ısrar edemez. Ah Cihan'a. Tam ortadan kaybolacak zamanı buldun. Ne demek bu? Hançer hamile değil ki. İşte ben de onu söylüyorum damat. Niye Hançer hamile değil? Ne biçim soru bu? Daha aynı evde yeni kalmaya başladık biz. Vallahi orasını ben bilemem. Ama Hançer'i eğer yanında istiyorsan yani tek yol bu. Mazeret falan olmasın yani. Bütün yöntemleri dene. Yani Hançer'in yanında kalmasının tek yolu onun hamile kalması. Hançer bir an önce hamile kalmalı. Hançer'in doğuracağı bir bebek bütün dengeleri değiştirir. Senin de o sıkıştığın köşeden ancak bir bebek kurtarır. Hançer'i daha zor bir duruma sokmaktan başka ne işe yarayacak ki? Sen anlamadın. İnsanın kendi çocuğu her zaman herkesten daha kıymetlidir. Ben birazcık Hançer'i tanıyorsam, çocuğunun babasız büyümesine izin vermeyecektir. Yani kıyamaz çocuğuna. Kıyamadığı için de ne kadar kızarsa kızsın senden ayrılamayacak işte. Şu meseleyi daha detaylı konuşalım biz sizinle. Tabii konuşalım damat bey. Yeter ki senin içine sinsin. Ama kabul et. Bundan daha iyi bir yol yok. İnsan ne kadar çok bedel öderse o kadar zor vazgeçer. Bak damat, ben anlıyorum seni. Sen köşeye sıkıştın. Bir taraftan Hançer'e söyleyemiyorsun. Bir taraftan çocuğundan vazgeçemiyorsun. Araya çocuk girince işte bütün dengeler böyle şaşıyor. Bak, biz Cemil'le yıllardır evliyiz. Kendi öz babası gibi davrandı çocuğuma. İlgisiyle, sevgisiyle yani Allah razı olsun. Ama ne de olsa öz babası gelse, yani o farklı. Bugün çıkıp kapıma gelse, zordayım dese yani ben onu geri çeviremem. Çünkü çocuğum üzülür en nihayetinde değil mi? Sen de Beyza'yı o yüzden geri çeviremiyorsun değil mi? Yani tabii. Elbette. Anlıyorum. Ne de olsa çocuğunu doğuracak. Yoksa bu kadar olayla cebelleşir miydin canım? Çocuk bu. Adı üstünde. Kopmaz bir bağ işte bu. De ben de onu diyorum. Hançer'le de böyle bir bağ kursanız. Hançer ilk başta bunu kabul etmeyecek. Belki öfkelenecek, sinirlenecek. Ama o çocuk karnında olduğu müddetçe senden öyle kolayca ayrılamayacak yani. Şimdi sen böyle söyleyince mantıklı gelmeye başladı. Daha Beyza'ya Hançer'i söylemeden nasıl olacak bu iş? Tamam. Sen bilirsin. Olmaz diyorsan başka yöntemleri de dene. Söyle Hançer'e gerçeği. Ama ben sana gitmeden söyleyeyim Hançer'in ne diyeceğini. Hançer bebek konusunda çok hassastır. Yani akan sular durur onun için.
Yani bir de Beyza'nın bebeğinin senden olduğunu öğrenirse, yani aşkından geberse, aşkını kalbine gömer, çeker gider, arkasına bile bakmaz yani. Demem o ki, gerçeği söylediğin anda hançeri o evde kimse tutamaz. Onu yanında tutacak tek yol hançerin hamile kalması. Yok. Olamaz. Arkasından iş çevirmek olur. Yapamam. Düpedüz kandırma bu. Hançere ihanet edemem ben. Yok, ihanet değil ki. Sen hançere aşık değil misin? Aşıksın. Aşkta her yol mübahtır damat bey. Ayrıca kusura bakma da sen ona Beyza'yı söylemedin. İkisini aynı eve de koydun. Yani hatanın büyüğü sende. Hançer o zaman öğrenseydi bunu o zaman terk ederdi evi. Şimdi bir de bebeği öğrenecek. Vallahi işin zor damat bey. Çok korktum Sinem abla. Ya o bebeğe bir şey olsaydı? Ay, düşünmek bile istemiyorum. Tamam olmadı işte bir şey. Bak Allah korudu. Düşünme artık bunları. Şükürler olsun. Ya ben en çok kocasına şaşırıyorum Beyza'nın. Nasıl bir adam bu Sinem abla? Ya sen o çocuğun babasısın, babası. Hiç vicdanın da mı sızlamıyor senin? Kız haklı feryat etmekte. Baksana kaybetme korkusu bile kendine getiremedi adamı. Yani Beyza'dan haberi olduğu halde ilgilenmedi bile yani. Haberi olduğunu nereden biliyorsun? Cihan aramış, anlatmış durumu. Hayır yani insan karısını merak etmiyorsa bile bir çocuğunun peşine düşmez mi? Hep mi böyleydi bu adam? Haksızlık etmemek lazım. Öyle biri değildi aslında. Sen tanıyor musun Beyza'nın kocasını? Söylesene Aysun, tanıyor musun kocasını? Yok canım. Görmüş gibi konuşuyor. Nereden tanıyacak? Bazen öyle gevezeliği tutar. Olur olmaz şeyleri konuşur. Ben sussam da dilim susmuyor işte. Aysucuğum sen işine mi baksan artık? Bakayım tabii Sinem Hanım da insan ister istemez dahil oluyor. Hani her şey gözümüzün önünde yaşanıyor ya. O bakımdan yani. Bir dakika Aysu zaten kötü bir şey söylemedi ki. Ya öyle biri değil dedi sadece. Niye bu kadar sinirlendiniz anlamadım ben. Söylesene Aysu. Nasıl biri Beyza'nın kocası? Yani niye öyle haksızlık etmeyin dedin? Sadece bir taraftan bakınca olmuyor. Adamın Beyza Hanım'a dönmesi eski mutsuzluğuna dönmesi demek. Ayak diremesi de ondandır bence. Haddimi aştıysam kusura bakmayın. Bir şey mi oldu? Bir şey mi olması gerekiyor odama gelmem için? Karımın yanına geldim. Yok çalışma odasında kalıyorsun ya birkaç gündür. O yüzden dedim. Kafam bozuktu. Kafam bozuk olunca yalnız kalmak iyi geliyor. Hem senin kalbini kırmıyorum. Bak Hançer. Ne olur kızma bana. Bu halim senin yüzünden değil. Tamam mı? Hadi gel. Gel yatına.
Hançer hamile kalırsa Beyza'nın eli zayıflar. Böylece sana boşan diye ısrar edemez. Ben birazcık Hançer'i tanıyorsam çocuğunun babasız büyümesine izin vermeyecektir. Yani kıyamaz çocuğuna. Kıyamadığı için de ne kadar kızarsa kızsın senden ayrılamayacak işte. Çocuk bu. Adı üstünde. Kopmaz bir bağ işte bu. Ben de onu diyorum. Hançer'le de böyle bir bağ kursanız. Ne düşünüyorsun? Bizi Biz niye böyle olduk Cihan? Niye kapıyı kapattığımızda geride kalmıyor bütün sorunlar? acaba neden küçük hanım? Nerede bela var hepsini tutup getiriyorsun. Ya benim kötü bir niyetim yoktu ki ama. Yardım etmek istedim sadece. Biliyorum. Farkındayım. Demem o ki, gerçeği söylediğin anda Hançer'i o evde kimse tutamaz. Onu yanında tutacak tek yol Hançer'in hamile kalması. Yok. Olamaz. Arkasından iş çevirmek olur. Yapamam. Düpedüz kandırma bu. Hançere ihanet edemem ben. Hadi uyu şimdi. Sen de uyu ama. Görüyorum çalışma odasının ışıkları yanıyor. Tamam. Uyuyacağım. Aşüfte. Odanın ışıkları yanıyor. Koynunu almış kocamı besbelli. Ama ben bu hevesi senin kursağında bırakmasını bilirim. Acil aşağı gel. Acil aşağı gel. Geç oldu. Sabah görüşürüz. Acil dedim. Bekliyorum.